Merhaba, bugünkü çözümlememizde insanlık tarihini kelimenin tam anlamıyla baştan yazan bir yere gidiyoruz. Göbekli Tepe'ye. Hani bize hep öğretilen bir hikaye vardır ya. İnsanlar önce tarımı buldu, yerleşik hayata geçti, sonra köyler, şehirler kurdu ve en sonunda da refaha erince devasa tapınaklar inşa etti. Mantıklı değil mi? İşte Göbekli Tepe, bu bildiğimiz hikayeyi alıp tam anlamıyla baş aşağı çeviriyor. Hadi gelin bu sırlarla dolu dünyaya birlikte dalalım. Bu inanılmaz bulmacayı çözmek için önce olayın geçtiği yere gitmemiz lazım. Neresi mi? Günümüz Şanlıurfa'sı. Yani medeniyetin beşiği dediğimiz o bereketli hilalin tam kalbine, yukarı Mezopotamya'ya. Şimdi gözlerinizi bir anlığına kapatın ve zamanda çok ama çok geriye gidelim. Çanak çömleğin daha icat edilmediği bir döneme, son buzul çağının hemen sonrasına, insanlığın avcı toplayıcılıktan yerleşik hayata geçmeye başladığı o kritik eşiğe. Unutmayın, Stonehenge'den de, Mısır piramitlerinden de binlerce yıl öncesinden bahsediyoruz. Ve bu tarihleri öyle kafadan atmıyoruz, radyokarbon gibi bilimsel yöntemlerle geniş bir zaman aralığını kapsayacak şekilde belirlenmiş bulgular bunlar. Göbekli Tepe'yi özel kılan şey, buranın bildiğimiz anlamda bir köy ya da yerleşim yeri olmaması. Yani insanlar burada günlük hayatlarını yaşamıyorlardı. Burası tamamen başka bir amaç için, muhtemelen büyük ritüeller için inşa edilmiş devasa dairesel yapılardan oluşuyor. Arkeologlar bu yapılara çevre adını veriyor. Mesela en bilinenlerinden biri olan D çevresini düşünün, merkezde iki dev T biçimli sütun ve onların etrafını saran 10-12 tane daha küçük sütun. Adeta bir sahne gibi. Bu T şeklindeki sütunlar var ya, yakınlardaki taş ocaklarından tek parça halinde oyulmuşlar. Ve ağırlıkları tam 15 tona, boyları ise 5 metrenin üzerine çıkabiliyor. Düşünsenize, daha metal aletlerin bile olmadığı bir çağda bu devasa taşları nasıl kestiler, nasıl taşıdılar ve nasıl ayağa diktiler? Bu gerçekten de akıl almaz bir mühendislik başarısı. Ama işin en ilginç kısmı şimdi geliyor. Arkeologlara göre bu sütunlar sadece taş değil. Bunlar aslında son derece soyut, stilize edilmiş insan tasvirleri. Evet, yanlış duymadınız, insanlar. Daha yakından baktığınızda o T şeklinin aslında bir başı temsil ettiğini, gövdesinin yanlarında ise incecik oyulmuş kollar ve karın hizasında birleşen eller olduğunu görebiliyorsunuz. Hatta bazılarında tilki postundan yapılmış kemerler ve peştemallar bile var. Kimdi bunlar? Atalarını mı temsil ediyorlardı, yoksa inandıkları tanrısal varlıklar mı? İşte bu sessiz tanıklar bize o dönemin inanç dünyasının kapılarını aralıyor. Ve bu insansı figürler yalnız değil, sütunların her bir yanı o dönemde çevrelerini saran hayvan dünyasının inanılmaz detaylı kabartmalarıyla dolu. Yırtıcılar, yılanlar, akrepler, tilkiler, yaban domuzları. Sanki taş üzerine yazılmış bir mitoloji kitabı gibi. Hepsi orada. Yani bunlar sadece rastgele hayvan resimleri değil, çok daha derin bir anlam taşıyorlar. Bize karmaşık bir mitolojiden, evren anlayışından, belki de farklı klanların sembollerinden bahsediyorlar. Kısacası ortak bir inanç sisteminin, dünyaya dair ortak bir bakış açısının kanıtı. Özellikle Akbaba taşı olarak bilinen 43 numaralı sütun var ki, üzerindeki sahnelerle adeta bir film şeridi gibi o insanların hikayesini anlatıyor. Ama Göbekli Tepe'nin gizemi tam da bu noktada daha da derinleşiyor. Çünkü bu muazzam yapılar sonsuza kadar ayakta kalsın diye yapılmamıştı. Gelin şimdi hikayenin bu ilginç kısmına bakalım. İnanılmaz ama gerçek. Bu yapıları inşa eden insanlar, onları yüzyıllarca kullandıktan sonra olağanüstü bir şey yapıyorlar. Hepsini, ama hepsini bilinçli bir şekilde toprağa gömüyorlar. Bakın, bu bir doğal afet ya da terk ediş değil. Tamamen planlı bir eylem. Sanki o kutsal mekanın görev süresi dolmuş gibi. Belki bir tür ritüeldi bu, mekanı saygıyla emekli etmek gibi. Ya da belki de eskiyi kapatıp üzerine yenisini inşa etmenin bir yoluydu. Bir döngünün parçasıydı. Yıllarca Göbekli Tepe'nin dünyada tek olduğunu, bir istisna olduğunu düşündük. Ama son yıllardaki keşifler gösterdi ki aslında yalnız değilmiş. Çok daha büyük bir resmin sadece en bilinen parçasıymış. Bu keşifler anlayışımızı tamamen değiştirdi. Meğer Göbekli Tepe bir anlık bir parlama değilmiş. Aksine taş tepeler olarak adlandırılan ve geniş bir coğrafyaya yayılan
benzer mimari ve sembolleri kullanan bir kültür ağının sadece bir parçasıymış. En eskisi ve en görkemlisi, evet, ama tek değil. Mesela hemen yakınındaki Karahan Tepe'ye bakalım. Orada da aynı teessütün geleneğini görüyoruz. Ama bir farkla Karahan Tepe'de hayvanlardan çok insan figürlerine odaklanılmış. Daha fazla heykel, daha fazla insan tasviri var. Bu bize ne anlatıyor? Aslında şunu, ortak bir inanç dünyası var, evet, ama her bölgenin kendine özgü yorumları, kendi lehçesi var. Birbirine bağlı ama aynı zamanda zengin bir çeşitliliğe sahip bir kültürden bahsediyoruz. Peki, tüm bunları bir araya getirdiğimizde ortaya nasıl bir resim çıkıyor? Bu keşif bizim o bildiğimiz medeniyet hikayesini nasıl değiştiriyor? İşte işin en can alıcı noktası da burası. Eski hikayede ne diyorduk? Önce tarım, sonra yerleşik hayat, en son tapınak. Göbekli Tepe ise bize şunu söylüyor. Hayır, tam tersi. Belki de insanları bir araya getiren, yerleşik hayata geçmeyi iten şey tarım değil, ortak bir inanç etrafında toplanma ve bu devasa yapıları inşa etme arzusuydu. Yani önce tapınak geldi. Yani bu insanlar bizim düşündüğümüz gibi sadece karınlarını doyurma derdinde olan küçük avcı grupları değildi. Hayır. Onlar nesiller boyunca sürecek devasa inşaat projelerini planlayıp hayata geçirebilecek kadar gelişmiş bir sosyal organizasyona, ortak bir amaca sahiplerdi. Kısacası Göbekli Tepe bize şunu gösteriyor. Belki de tarım devriminden önce bir zihin devrimi yaşandı. İnsanları bir araya getiren, medeniyeti ateşleyen o ilk kıvılcım, ortak bir amaç ve inançtı. Yani evet, önce tapınak geldi, sonra şehir. Ve bu durum bizi şu soruyla baş başa bırakıyor. Eğer insanlığın ilk büyük anıtlarını ortak bir inanç inşa ettiyse, bugünün ve yarının anıtlarını inşa edecek olan ortak inancımız ne olacak?